Hayal kırıklığı yaratacak kadar uysal gerilim filmi Uçuş Riski'nin en önemli meselesi, sorunlu bir ABD şerif yardımcısının kaçak suçluyu yetkililerin eline başarıyla teslim edip edemeyeceği ya da onları durdurmak için tutulan kiralık katilin hak ettiğini alıp alamayacağı değil. Asıl mesele, Cesur Yürek ile en iyi yönetmen Oscar'ını kazanan ve İsa'nın Çilesi gibi dünya çapında hit olmuş filmlerle izleyicileri duygusal olarak harap eden Mel Gibson'ın 2016 yapımı Hacksaw Ridge'den bu yana ilk yönetmenlik denemesinin neden bu kadar düşük aciliyet ve gerilim seviyesine sahip bir gerilim filmi olmasını istediği. Gibson'ın, neredeyse tamamı küçük bir Cessna Grand Caravan uçağının sınırları içinde çekilen Uçuş Riskini, İsa'nın Çilesine girişmeden önce pasını silkelemek için kullandığını varsayabiliriz, Diriliş. Ya da belki de bu tartışma mıknatısı, son dönemdeki bir dizi unutulmaz eğer var olduklarını bilseydiniz ve o de oyunculuk görevini görmezden gelme ve hatırı sayılır yönetmenlik yeteneklerini kucaklama arzumuzu ölçüyor. Her iki durumda da, bu yetenekler, patlamış mısırını kap gel, türünde bir B filmi olarak işe yarayacak enerjiyi zar zor toplayan, şok edici derecede sıkıcı bir tür egzersizi olan Uçuş Riskinde neredeyse hiç kullanılmıyor. Umut verici bir kalkış sıkıcı bir uçuşa yol açıyor. Film, Jared Rosenberg'in 2020'de yılın en iyi yapım aşamasındaki senaryolarının yer aldığı kara listeye giren senaryosuna dayanıyor. Neden böyle bir onur kazandığı filmin en büyük gizemi olabilir? Ancak kurgusu yeterince lezzetli. Aksiyon, kaçak mafya muhasebecisi Winston'un Topher Grace ABD şerif yardımcısı Madeleine Michelle Dockery tarafından gözaltına alındığı Alaska'daki bir motelde başlıyor. Kısa süre sonra, Alaska'nın vahşi doğasından Anchorage'a götürülmek üzere bir Cessna'ya bindirilir ve Moretti adında görünmeyen bir über kötü adam aleyhine tanıklık etmek üzere mahkemeye çıkarılır. Cessna'nın pilotu Darryl Mark Wahlberg, çapkın ve sakız çiğneyen, cahil tavırlı, bir geveze. Winston, Darryl'in kendisini öldürmek için tutulmuş bir suikastçı olduğunu keşfederken, Gibson havadayken dikkatimizi çeker. Ancak ortaya çıkan yumruklaşmaların havada heyecan dolu bir yolculuğun başlangıç silahını ateşlediğini düşünmek yanlış olur. Madeleine Darryl'i zapt etmeyi başardığında, filmin ana gerilim kaynağı artık uçağın arkasında bağlı kalmıştır. Ve bu onun bir şekilde, emniyet kemerli bir uçurtmayı, uçurması ve güvenli bir şekilde indirmesi gerektiği anlamına gelse de, bu görev çoğunlukla pencereden dışarı bakmasını ve cep telefonuyla konuşmasını içeriyor. Gerçekten de, annesiyle ilgili sataşmalarla Winston'ın sinirlerini bozmaya çalışan Darryl dışında, farklı güdülere sahip bu üç karakter arasında kedi-fare oyunlarının bu kadar az olması şaşırtıcı. Aksi takdirde, olaylar o kadar basit ve sürprizden yoksun ki, yenilmiş bir Darryl kanlı ağzından başka bir tehdit savurduğunda, ilgimizi çoktan kaybetmiş oluyoruz. Mark Wahlberg'in kel kafası yakın çekime hazır. 3 oyuncudan ikisi Gibson'ın ikinci ya da üçüncü tercihi gibi hissettirmeseydi, böylesine kalın dilimlenmiş bir saçmalığı yutmak daha kolay olurdu. Downton Abbey'den Dockery biraz sıradan ve Jodie Foster Gibson'la birlikte 2011'de The Beaver'da rol almıştı gibi birinin sağlayabileceği kararlılıktan çok azını taşıyor. Grace ise filmin tek mizah kaynağı olan iğneleyici esprilerin yükünü taşıyan hafif bir varlık. Sadece Wahlberg memelere uygun kel kafalı deli bir adam olarak filme canlılık katıyor ki bu da filmin büyük bir bölümünü aksiyonun dışında geçirmesini daha da zarar verici kılıyor. Madeleine'in Winston'ın yerini kimin sızdırdığını belirlemek için üstleriyle kurduğu iletişim filmin enerjisini daha da tüketiyor. Bu son derece ilgisiz bir soru çünkü bölge savcısı, köstebek ve başsavcı gibi bize hiçbir şey ifade etmeyen ve sanki herkes kötü bir Law and Order bölümünün uçak içi cosplay'ini yapıyormuş gibi ses çıkaran kelimelerden oluşuyor. Ayrıca Madeleine'in patronu Van Sant Learemini ile yaptığı uzun soluklu kokpit konuşmaları da Madeleine'e aylardır bir saha görevi teklif edilmemesinin trajik ama sıkıcı nedenini ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. Daha da kötüsü, Madeleine'i güvenli bir inişe yönlendirmekle sorumlu yerdeki pilot Hassan Maazali. Madeleine'e karşı aşırı derecede oynak davranıyor, bu utanç verici ve gülünç. Madeleine'e asıldığını ve onu sakinleştirmek için içki içmeye davet ettiğini varsaysak bile, yine de sadece bir erkek senaristin ya da Mel Gibson'ın eğlenceli bulacağı bir şey gibi geliyor. Şaşırtıcı bir şekilde, Uçuş Riski Gibson'ın yönettiği sadece 6. film ve en az zorlayıcı olanı gibi görünse de, o ve görüntü yönetmeni Johnny Derango, ilk kez The Mandalorian'ın 1. sezonunda kullanıldığında dikkat çeken LED ses sahnesi volümede çekim yaparken çok sınırlı alanı en üst düzeye çıkararak müthiş bir iş çıkarıyorlar. Bu arada, kurgucu Steven Rosenblum, her ne kadar filmin tamamı doluymuş hissi verse ve gerilimi tırmandıramasa da, tek tek sahnelerin hızlı bir tempoda ilerlemesini sağlıyor. Gibson bu uçuşu yönetirken hiçbir risk almıyor. Gibson, küçük bir alanda faaliyet gösteren sınırlı karakterleri kullanarak midemizi sıkmaya çalışan ilk yönetmen değil.
Alfred Hitchcock'tan Lifeboat Rob Reiner'a Misery ve Alfonso Cuarón'a Gravity kadar kuşakları kapsayan yönetmenler, bazen Oscar ödüllü bir etkiyle başarılı oldular. Uçuş riski, bu tür yüksekliklere ulaşmak için gözünü çok aşağılara dikiyor ki bunda bir sorun yok, sadece gergin ve etkili bir heyecan aktarım sistemi olmanın utanılacak bir yanı yok. Ancak film, tekrar eden dövüş sahneleri, karmaşık olmayan bir gizem ve önceden belli bir sonuç uğruna çok fazla dramatik ve karakter potansiyelini masada bırakıyor. Eğer Gibson 9 yıllık bir aradan sonra hala bir film yönetip yönetemeyeceğini düşünmemizi istiyorsa, cevabım kesinlikle evet. Sadece böyle bir şeyi yönetmemeli. Icon Productions, Davis Entertainment Company, Hammerstone Studios ve Media Capital Technologies'in ortak yapımı olan Uçuş Riski 24 Ocak'ta vizyona giriyor. Emre Kutlu Uçuş Riski filmi için 10 üzerinden 5 veriyor.